Akıllı teknolojilerin günümüzde ulaştığı astronomik fiyat seviyelerine karşılık sizlere uygun fiyatlı alternatifler de sunan YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk replika yani taklit Apple Watch Ultra incelememi yaparken muhtemelen ilk ve son olacağını belirtmeme karşılık sizlerden gelen yoğun ilgi sebebiyle seriye devam etmeye karar verdim. Hatta bugün inceleyeceğim en güzel ve en ucuz Apple Watch Ultra saati, üstelik de kapalı ambalajında aranızdan birine hediye ediyorum. Yapmanız gerekenleri ise hem videonun sonunda hem de aşağıda açıklamalarda belirteceğim. Şimdiden herkese bol şans. Daha ilk çıkan DT8 Ultra modelini incelerken linkleri hem aşağıya açıklamalara hem de yukarı kartlara ekledim. Bir üst modeli DT8 Ultra Plus satışa çıkmıştı bile. Bugün de ben Plus modelini incelerken bu sefer yine bir üst versiyonu DT8 Ultra Max modeli satışta. Açıkçası önceden replika ürünleri kullanmadığım için ben de yeni deneyimlemeye başladım. Ve bu kategoride işlerin genellikle bu şekilde yürüdüğünü de yeni öğreniyorum. Çünkü ilk versiyonlar Apple Watch Ultra ile aynı gün piyasaya sunulurken gelişmiş modelleri de peşi sıra satışa sunulmaya sürekli devam ediliyormuş. Gelişmiş derken de öyle büyütülecek özellikler eklenmiyor. Plus versiyonunda ekran büyütülürken kayış tasarımı da yenilenmiş. Max versiyonunda ise pil kapasitesi arttırılmış. Yani geliştirmeler genelde tasarım ve donanımla alakalı oluyor. Ama asıl geliştirilmesi gereken yazılımda çok da değişiklik olmuyor. Bu arada geçen bölümdeki incelememde paylaştığım kurulum ve cep telefonu uygulaması gibi bilgileri tekrar olmaması için bu bölüme dahil etmedim. Dolayısıyla temel bilgilere ihtiyaç duyarsanız eski bölümü seyredebilirsiniz. Kutu içerisinde açıkçası geçen bölümdekinden çok da büyük bir fark yok. Aynı şekilde saatimiz kayışı ile beraber gelirken yanında şarj kablosu da eklenmiş. Adaptör tüm modellerde olduğu gibi buraya da dahil edilmemiş. Kutu içeriğinin bence önceki versiyondan tek olumlu tarafı kesinlikle kayışı. Çünkü önceki modelde kayış tasarım ve malzeme kalitesiyle çok kötü olduğundan haricen kordon satın almam gerekmişti. Ama bu sefer orijinal Apple Watch Ultra kayışlara benzer olan su altı kayışı Ocean Warp dahil edilmiş. Saat yanında kayış da oldukça gerçekçi duruyor. Tasarım ve malzeme kalitesiyle devam edersek bu sefer önceki modele göre kesinlikle hayran kaldığımı söyleyebilirim. Çünkü saat bence siyah alüminyum gövdesi ve yine siyah renkli kayışı ile kesinlikle çok daha şık duruyor. İnsan keşke Apple'da siyah veya uzay grisi modelini üretseydi diye düşünmeden edemiyor. Kordon Apple Watch'lar ile önceki modelde olduğu gibi yine tamamen uyumlu. Saatin arkası da yine orijinallerine oldukça yakın görünüme sahip. Yani tasarım olarak gerçek Apple Watch Ultra'lardan neredeyse hiç farkı yok diyebilirim. Ben özellikle siyah renkli modele kesinlikle bayıldığımı söyleyebilirim. Donanım özelliklerinde saatin önceki versiyonuna göre kayış tasarımından sonra en bariz değişikliği ekran boyutunun 2 inçten 2.1 ince çıkarılmış olması. Panel olarak da önceki versiyonda kullanılan IPS'ten TFT'ye geçiş yapılmış. Her ikisi de LCD ekran teknolojisinin altında yer aldığından çok da önemli farklar olduğunu söyleyemem. Bir de ekranın dışarıdan gelecek darbelere karşı daha sağlam olması için de temperli cama geçiş yapılmış. Batarya kapasitesi yine 280 mAh ama bu özellikle satışa yeni sunulan Max modelinde 380 mAh'e çıkarılmış. Akıllı saat içerisinde ayrıca barometre, NFC, sağlık takibinde kullanılan sensörler ve GPS gibi birçok donanım daha bulunuyor. Ama özellikle sağlık takibinde kullanılan sensörlere güvenmenizi kesinlikle önermem. Dolayısıyla teoride donanım özellikleri rakipsiz gibi durmasına karşın pratikte çok da kullanışlı olduklarını maalesef söyleyemem. Yazılım tarafına geldiğimizde de benzer bir tablo karşımıza çıkıyor. İçerisinde yine NFC, EKG, kan basıncı, tansiyon, ateş ölçer, oyunlar, GPS, kalp atış hızı ölçer, fitness takibi veya masaj aleti gibi aklımıza bile gelmeyen bir sürü özellik eklenmiş. Ancak kullanabilirliklerine baktığımızda maalesef aralarında çok da işe yarayan bir özellik olduğunu söyleyemem. Türkçe çeviriye ek olarak kullanılan yazılım karakterlerinde bence kesinlikle geliştirilmesi gerekiyor. Olumlu özelliklerinin başında ise bence arayüz seçenekleri geliyor. Çünkü içlerinde hem fazla sayıda alternatif var hem de bazılarının tasarımları gerçekten de çok güzel. Ben özellikle en sade tasarımları seçiyorum ki böylelikle saat açıkken de artık replika olduğu zor anlaşılıyor. Ama maalesef hiçbirinde hem renk, kombinasyon, arka plan gibi tasarımları hem de hava durumu, adım sayısı, pil durumu gibi göstergeleri değiştiremiyoruz. Hatta önceki videoda da belirttiğim gibi pil durumu hala tekli haneler yerine 20'li hanelerde azalıyor. Yani ekranda sadece 100, 80, 60, 40, 20 gibi
değerler görebiliyorsunuz. Ama özelleştirme yok derken de bu durum sadece mevcut alternatifler için geçerli. Yani sadece bize sunulan seçeneklerde değişiklik yapamıyoruz. Ancak onlarca arayüzden istediğinizi seçebilir, ana ekrana istediğiniz uygulamaların widgetlarını ekleyip çıkarabilir, menü stillerini liste veya Apple'daki gibi yuvarlak tasarımlarda kullanabilir, telefon rehberinizden 200 kişinin bilgilerini saate aktarabilir veya yandaki düğmeye istediğiniz özelliği atayabilirsiniz. Dolayısıyla yazılım tarafında bence sunulan en büyük avantajlar kesinlikle arayüz tasarımlarının çokluğu ve çeşitliliği diyebilirim. Önceki incelememde saat açıldığı anda ben replikayım diye bağırdığını söylemiştim. Ancak bu bölüm işler bence bayağı değişti. Çünkü oldukça sade ve şık arayüzler sayesinde saate bakınca bile bence hala orijinalmiş gibi durmaya devam edebiliyor. Bir de gün içerisinde kullanırken herhangi bir kilitlenme veya takılma gibi bir sorunla da hiç karşılaşmadım. Dolayısıyla bu aşamada hem yazılım hem de donanım özellikleri bence gayet yeterli. Geliştirilen model ile ilgili son bir değerlendirme yapmam gerekirse, saatin en büyük avantajı tasarımı ile Apple Watch Ultra'lara birebir benzemesi, bir de fiyatının oldukça uygun olması diyebilirim. Her ne kadar donanım veya yazılım özellikleriyle bekleneni vermeseler de uygun fiyatlarıyla bence kesinlikle satın alınmaya değerler. Evet, umarım replika saat almayı düşünenler için vermiş olduğum bilgiler faydalı olmuştur. Merak ettiğiniz diğer konuların cevaplarına da muhtemelen önceki detaylı incelememden ulaşabilirsiniz. Aranızda replika saat kullananlar varsa da kendi deneyimlerini yorumlarda paylaşabilirse çok sevinirim. Şimdi geldik işin en eğlenceli kısmına. Bölümde incelediğim DT8 Ultra Plus'ın kapalı kutusundaki hediyesine hak kazanmak için öncelikle Akıllı Teknolojiler YouTube kanalına ve Akıllı Teknolojiler Instagram hesabına abone olmanız gerekiyor. Şanslıları belirleyebilmem için de bu videonun altına Replika Watch Ultra ile ilgili küçük bir yorum ve hemen yanına da sizinle iletişime geçebileceğim Instagram hesabını eklemeniz yeterli. Ama lütfen sadece Instagram hesabınızı veya daha fazla şans elde etmek için tekrar aynı yorumu yazmayın. Çünkü YouTube bunları spam olarak algılayıp otomatik olarak engelleyebiliyor. Bu nedenle sizden Instagram hesabınızın yanına ek olarak küçük de olsa bir şey eklemenizi istiyorum. Yorumları eklemek içinse 19 Mart Pazar gece yarısına kadar süreniz bulunuyor. 20 Mart Pazartesi günü adil bir seçim olması için çekiliş programı kullanarak kazananı belirleyeceğim. Ancak belirttiğim gibi hediyelere hak kazanabilmek için akıllı teknolojilerin bahsettiğim hesaplarını mutlaka takibe almış olmanız gerekiyor. Bu şartların yerine getirilememesi durumunda hakkınız yedeklere geçmiş olacak. Herkese tekrar şimdiden bol şans dilerim. Haftaya farklı bir içerikte veya önceden paylaştığım teknolojik içeriklerde tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.